Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber orta segmente yeni giriş yapan Oppo A96'yı inceleyeceğiz ve gerçekten bu fiyatları hak ediyor mu? Özellikleriyle, sunduğu deneyimiyle şaka gibi ama 6 GB RAM, 128 GB depolamayla şu anda Oppo A96'yı 7000 TL bandında bir fiyatla alabiliyoruz. Bu fiyatlara alınır mı alınmaz mı? Hepsine detaylı bir şekilde değerlendirme kısmında değineceğiz. Bu tarz objektif incelemelerin devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz ilk olarak Oppo A96'nın kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu içeriğinde silikon kılıf ve 33 Watt şarj adaptörü bizleri karşılarken tasarıma baktığımız zaman arka taraftan gayet şık bir telefonla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Malzeme yapısı olarak da tamamen plastik bir yapıyla gelen Oppo A96 ön taraftan daha alt segment bir cihaz gibi hissettiriyor. Kenar çerçevelerinin biraz kalın olduğunu söyleyeyim. Ekran konusunda 6.59 inç IPS LCD Full HD Plus ve 401 ppi piksel yoğunluğunda bir ekranı görebilirken 90 Hz tazeleme ve 180 Hz dokunma hassasiyetiyle ekranın tepkiselliği ve akıcılığı iyi seviyede. Renklerdeki canlılık da yeterli diyebilirim. Ancak koyu tonlarda IPS panelin dezavantajlarını görebiliyoruz. Yine de genel olarak ortalama bir kullanıcı için bu ekran tatmin edecektir. Donanım tarafında da Oppo A96'da Snapdragon 680'e yer verilmiş. Bu işlemci 6 GB RAM, 128 GB depolama ile geliyor. 6 nanometrelik Snapdragon 680 günlük kullanımda uygulama açılış hızlarında orta seviyede. Bu telefondan çok hızlı tepkisel bir deneyim beklemeyin. İşlemci performansı gerçekten zayıf. Oyun tarafında da PUBG'de en düşük ayarlarda 30 FPS civarında oynatabiliyor. Baktığımız zaman kendi fiyat aralığında performans açısından kesinlikle yetersiz. Arayüz tarafında akıcı bir arayüze sahip olsa da yüksek performansa uygun bir cihaz değil. Donanımdan kameraya geçtiğimizde arka tarafta ikili kamera sistemi bulunurken 50 megapiksel ana kamerasında EIS desteği yok. 2 megapiksellik derinlik algılama kamerasında görebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak da gün ışığında standart düzeyde, fotoğrafların detaylarında kayıplar söz konusu. Bunun haricinde renk doğruluğu açısından da biraz daha iyi bir düzeyde olmasını beklerdim. Video tarafında da Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta 16 megapiksellik bir kameramız da var. Bu kamerada Full HD videolar çekebiliyor. Genel kamera performansı fiyatının çok net bir şekilde altında diyebilirim. Kamera konusunda Oppo A96'yı hiçbir şekilde beğenmedim. Oppo A96'nın en iddialı olduğu yanı bataryası. 5000 mAh batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. 65-70 dakika arasında tam olarak şarj olabildiğini de söyleyeyim. Batarya performansı da biraz oyun ve günlük kullanım şeklinde 8-9 saat civarında ekran süreleri alabiliyoruz. Telefonu da çok yoğun bir şekilde kullanmayan biriyseniz 2 güne varan batarya performanslarını rahatlıkla alabiliyoruz. Android 11, ColorOS 11.1 ile gelen Oppo A96'da stereo hoparlörler de bulunuyor. Ses yüksekliği yeterli. Ses kalitesi olarak da idare edecek düzeyde. Güvenlik kısmında da güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz gayet hızlı bir şekilde çalışıyor. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da IP54 ile korunan Oppo A96 gerçekten alınır mı? Birlikte bakalım. Dostlar, şimdi Oppo A96'yı bir değerlendirirsek ilk olarak baktığımız zaman genel paketiyle 7000 TL bandındaki fiyatına göre baya geride kaldığı noktaları görebiliyoruz. Batarya haricinde her anlamda tam olarak bir hayal kırıklığı diyebilirim. Oppo A96 ekran kalitesiyle de bu fiyat bandında kesinlikle yeterli değil. Baktığımız zaman IPS LCD bir paneli görebiliyoruz. Parlaklık olarak da düşük seviyede kalmasıyla birlikte ekranın sunmuş olduğu genel deneyimi de çok beğenmediğimi söyleyeyim. Bunun haricinde bu cihazın en önemli eksisi donanım tarafında. Snapdragon 680 bu cihazda kesinlikle olmaması gereken bir işlemci. Çünkü bu Yonga seti Redmi Note 11, Redmi 10C gibi giriş segment cihazlarda bulunuyor. Orta segment olarak satılan Oppo A96'da böyle bir işlemci kesinlikle kabul edilebilir değil. 7000 TL fiyatıyla gerçekten işlemci konusunda en geride kalan telefonların başında geliyor. RAM tarafında yeterli olsa da performans düşük seviyede olduğu için hem oyunlarda düşük grafiklerde düşük kare hızında oynayabilirken genel kullanımda da hızlı, seri, tepkisel bir deneyim alamıyoruz. Bu işlemcinin tek artısı 6 nanometre mimariyle gelmesi. Bu sayede işlemcinin verimliliği bir kademe arttığı için performansta düşük olunca batarya tüketimi de bir o kadar iyi oluyor. 5000 mAh'lik bataryayla da 33 Watt hızlı şarj desteğiyle batarya konusunda sizi kesinlikle üzmeyecek bir telefon diyebilirim. Gün içinde her türlü kullanımda bir günü fazlasıyla çıkartabiliyoruz. Ancak 7
7000 TL'lik bir cihazda sadece batarya performansı beklemek çok da doğru olmaz. 5000 TL'nin altında Realme C25'iz Oppo A96'dan çok daha iyi bir batarya performansına sahip. Uzun ömürlü kullanım için de Oppo A96 mantıklı bir çözüm değil. Bu işlemci şu an bile çok yeterli değilken 2-3 yıl sonra uygulamalara gelecek olan güncellemeler ve yazılım güncellemelerinin artmasıyla beraber de daha da yavaş bir hale gelecek. Bunun haricinde kameralardan konuşursak Oppo A96 kamerada tam anlamıyla giriş segment bir telefon gibi hissettiriyor. Burada ultra geniş açı lensini bile göremememiz en büyük eksilerden diyebilirim. Sadece ana kamera ve 2 megapiksel derinlik algılama kamerasına yer verilmiş. Zaten ana kamerayla portre fotoğrafları artık pek çok telefonda çekebiliyoruz. Yani burada tek bir kamera varmış gibi de düşünebilirsiniz. Ultra geniş açının olmaması çok büyük bir eksiklik. Ana kamera olarak da 50 megapiksellik bir lensin kullanılmasına rağmen hem gündüz çekimlerinde hem de gece çekimlerinde ben yeterli bulmadığımı söyleyeyim. Video konusunda da segmentinde sınıfta kalıyor. Hoparlör, batarya ve suya ve toza karşı dayanıklılık haricinde Oppo A96 fiyatına oranla önerebileceğim bir telefon değil. 350 dolar 7000 TL civarındaki fiyatını hiçbir şekilde hak ettiğini düşünmüyorum. Bu cihazın alınabilir bir düzeye gelmesi için minimum 5000 TL bandına kadar gerilemesi gerekiyor. Oppo A96 yerine bu fiyat bandında hatta 1000 TL daha ucuza Realme 8, Redmi Note 10 S gibi her anlamda Oppo A96'dan çok daha başarılı modeller bulunuyor. Ayrıca bu cihaz yerli üretim olmasına rağmen herhangi bir yerel fiyatlandırma yapılmaması da Oppo tarafındaki en büyük eksilerden. Peki Oppo A96 sizce alınır mı? Yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.